Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan sodalı pamuk poğaça tarifi hazırladım. Kolay bayatlamayan poğaçamız inanılmaz derecede yumuşak ve çok lezzetli. Yiyen herkesin çok beğendiği poğaçamızı kahvaltı sofralarına, çay saatlerine kolayca hazırlayabilirsiniz. İsterseniz bolca yapıp dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Dondurucudan istediğiniz zaman çıkarın. Oda ısısında ya da ısısı düşük fırında çözdürün. İlk günkü gibi aynı tazelikte ve aynı lezzetinde olduğunu göreceksiniz. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Sodalı poğaça tarifimin malzeme listesi ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ve sodalı poğaçamızın yapımına geçiyorum. Hamurunu yoğurmak için yoğurma kabın içerisine 1,5 su bardağı ılık süt, kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardağı ölçüsüdür. 1 paket toz maya, 2 tatlı kaşığı toz şekeri ekliyorum. Çırpma telle maya ve şeker çözünene kadar karıştırıyorum. Ardından yarım su bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta beyazı, sarıları üzerine sürmek için ayırdım. Yarım su bardağı maden suyu ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Sonra içerisine birkaç aşamada 7 su bardak kontrollü un ekliyoruz. Önce 7 su bardak unun bir kısmını ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave edip telle karıştırıyorum. Sonra undan biraz daha ekliyorum. Daha sonra hamuru elimle karıştırıp yoğurmaya devam ediyorum. Kalan unun hepsini ilave ederek içerisine oda ısısında yumuşamış 100 gram tereyağı veya margarin ekliyorum. Elimle önce karıştırıp katlama ve yumruklama yöntemiyle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamı yumuşak olacak. Un ölçüsü un kalitesine göre değişebilir. Mutlaka kontrollü kullanıyoruz. Ele yapışmayan yumuşak ve parlak bir hamur yoğuruyorum. Ortalama 3-4 dakika yoğurduktan sonra elastik ve yumuşak kıvamlı, kaliteli, çok güzel bir hamur hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi elime yapışmıyor. Üzerini kapatıyorum. Ilık ortamda mayalanması için ortalama 1 saat bekletiyorum. Hamur mayalanırken iç malzemesini hazırlıyorum. İç malzemesi için patates kullanıyorum. Sizler arzu ettiğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. 3 tane orta büyüklükte patateslerin kabuklarını soydum. Bir bıçakla birkaç parçaya bölüp tencerede üzerine geçecek su koyup yumuşayana kadar haşlıyorum. Süzdürüp patatesleri çatalla eziyorum. Kavurma kısmına geçiyorum. Uygun bir tavanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. Ocağın üzerine alıyorum. Isınan yağın içerisine 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kimyon ve karabiber ekliyorum. Sizler arzu ettiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Üzerine ezdiğimiz patatesleri ekliyorum. Sizler arzu ederseniz iç malzemesini kavurmadan da hazırlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz atıp bir tur karıştırıp ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. 1 saat sonra hamur 2 katına çıkmış ve çok güzel mayalanmış. Maya kokusunun çıkması için elimle hamurun havasını alıyorum. Sonra tezgahın üzerine alıyorum. Kısa bir toparladıktan sonra bu uzunluğa getiriyorum.
Hamur kartıyla ortasından ikiye bölüyorum. Daha sonra 15 parçaya bölüyorum. İsterseniz daha küçük parçalara bölüp daha çok poğaçalar çıkarabilirsiniz. Kestiğim hamurların hepsini teker teker elime alıp elimde bu şekilde yuvarlayıp beze yapıyorum. Bu şekilde bütün bezelerimi hazırladım ve poğaçalarımızın şekil verme kısmına geçiyorum. İlk yaptığım bezelerden bir tane alıyorum. Bezenin üstü alta gelecek şekilde tezgaha koydum. Bu şekilde yaparsanız poğaçanızın yüzeyi daha parlak olur. İki elimle hamuru kolayca genişletiyorum. İçerisine hazırladığım patatesli harçtan yeteri kadar koyup iki kenarları ortaya doğru katlıyorum. Sonra rulo şeklinde sarıyorum. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye yerleştiriyorum. Poğaçaları isterseniz kaşarlı, sucuklu, kıymalı, zeytinli ya da beyaz peynirli yapabilirsiniz. Hepsi de çok güzel oluyor. İsterseniz hiçbir şey koymadan sade poğaça da yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben poğaçalarımızı bu şekilde yaptım. Daha farklı istediğiniz poğaça şekilleri de verebilirsiniz. Poğaçaların hepsini kısa sürede çok keyifli çalışmasıyla tamamladım. Tepsiye kısa aralıklarla yerleştirdim. Sonra üzerini temiz bir mutfak beziyle örtüyorum. Ortalama 15-20 dakika tepsi mayası için bekletiyoruz. Sonra üzerine ayırdığımız 2 tane yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı süt ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bir fırça yardımıyla poğaçaların her yerine güzelce sürüyorum. Sonra üzerini süslemek için bu şekilde susam serpiyorum. Çörek otu veya haşhaşla da süsleyebilirsiniz. Veya süslemeden sade olarak da pişirebilirsiniz. Yumurta sarılarını sürüp üzerini süsledikten sonra poğaçalarımız pişirmek için hazır. Önceden ısınan 180 derece alt ve üst ayar fırına veriyorum. Ortalama 30-35 dakika poğaçanın altı ve üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Her fırın farklı sürede pişirir. Saate takılmayın. Her zaman kontrollü pişirin. Poğaçaların altı ve üzeri kızarınca fırından çıkarıyorum. Tepsiyi bir tahtanın üzerine alıyorum. Mis gibi kokusuyla kabardıkça kabaran yumuşacık poğaçalarım muhteşem oldu. Üzerini temiz bir mutfak beziyle örtüyorum. 5 dakika bekledikten sonra üzerini açıyorum. Sodalı poğaçamız yemek için servise hazır. Ben bu büyüklükte tam 15 tane poğaça çıkardım. İsterseniz daha küçük yaparsanız daha çok poğaçalar çıkarabilirsiniz. Şimdi sodalı poğaçamızın dokusunu görmeniz için bir tane alıyorum. Elimle bastırınca yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Bölüyorum. İç dokusu da pişmaniye gibi, yiyen herkesin çok beğendiği bu nefis sodalı poğaça tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım dener beğenirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak sayfamı büyütmek için bana destek olabilirsiniz. Videolarımı izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.